Merhaba sevgili dostlar, yeni bölümden selamlar. Geçen bölümde Kaz Dağları'nda Sarı Kız Zirve'ye çıktık. Güzel bir tur olmuştu, karda, buzda. Ufak tefek sorunlardan sebep geri döndük. Ama zirveye çok yakın bir noktaya kadar ulaştık. Keyifliydi. Şimdi onun devamında ikinci bölümümüz, yani bu bölümümüz Hasanboğuldu Şelalesi'ne ziyaret. Ya da Hasanboğuldu Göleti'ne. Orayı da bir görelim. Keyifli bir ortamı, güzel bir ortamı var. Hem de hafızamızı, duygularımızı da tazelemiş oluruz. Kısa bir öyküsü var buranın, yoldayken anlatayım. En son şelale ve göletin görüntüleriyle baş başa bırakacağım sizi. Efsane tabii, efsaneye göre civardaki Zeytinli köyünden Hasan adında bir genç obalarından şehre zeytin ve peynir satmak için inen Emine adında güzel bir yörük kızıyla aşk yaşar ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak yörük adetleri gereği bir kızın evleneceğini erkeğin güçlü ve becerikli olması belirliyormuş. Emine'nin ailesi Hasan'dan yükü ağır bir tuz çuvalını dağa, kendi bulundukları obaya kadar taşımasını isterler ki kendini ispat etsin diye, aşkını ispat etsin diye. Hasan sevdiği Emine'nin ailesinin gözüne girmek ve aşkını ispatlamak uğruna tuz çuvalını bir güzel sırtlar. Ancak dağın zorlu yollarında ve çok sıcak havada harap bitap yorgun düşer. Sonunda şelalenin bulunduğu noktaya geldiğinde de gücü takati tükenir. Emine bacı sevgili Hasan'ın sevgilisinin zorlandığını görünce ona yardım etmek ister. Ancak Hasan kardeşimizin gururu tabii buna izin vermez. Kültürümüzde de bu var ya. Emine'nin gözleri önünde tuz çuvalının altında ezilir Hasan. Kendini şelalenin soğuk sularına bırakır ve burada boğularak hayatını kaybeder. Emine bacı ise sevdiğinin ardından orada bulunan çınar ağacına astığı yazmasıyla birlikte kendisini şelaleye atar. O da sevdiğine kavuşamadı diye canına kıyar. İşte bu trajik olayın anısına da şelalenin etrafındaki çınar ağacının adına da Emine Çınarı efsanesiyle yaşatırlar. Böyle trajik bir hikayesi var buranın. Adı üstünde hikaye. Kıymetli de bir hikaye aslında. Sabahattin Ali bunu kaleme almıştı. Daha da güzel canlandırmıştı. Okumanızı tavsiye ederim. Keyifli bir tur oldu. Güzel de bir bilgilendirme oldu umarım. Hem de bilgimizi tazeledik. Duygularımızı canlandırdık. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun. Görüşmek dileğiyle.